...1862'de Rackley ve Mary Jane çifti oğullarını kucaklarına aldı. Aslında ilk yıllarında normal bir bebekti. Ama kısa bir zaman sonra onun çok özel bir çocuk olduğu anlaşılacaktı. 1 yaşına geldiğinde dışarıdan görülebilen anatomik bir belirti ya da herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Her çift gibi Rackley ve Mary çifti de güzel bir bebek hayal etmişti. Bu hayalleri Joseph 5 yaşına gelene kadar geçerliliğini korudu. Ama Joseph 5 yaşına geldiğinde bedeninde ilginç şeyler olmaya başladı. Bir zamanlar mükemmel olan dudakları şişmişti. Pembe teni kalınlaşmış, hastalıklı bir ton almıştı. Alnında gizemli bir yumru baş göstermişti. Boynunun hemen arkasında düzinelerce et kabarcığı çıkmıştı. Joseph'ın her iki ayağı da anormal derecede büyüdü. Sağ kolu her geçen gün deforme oldu. Bu hikaye, Joseph Merrick adında bir İngiliz'in 19. yüzyılda ucube şovu olarak bilinen gösterilerde fil adama dönüşmesinin hikayesi. 1867'de Joseph alışılmadık bir görünüme sahipti. Doktorların kapısını çalan aile hep aynı yanıtı alıyordu. Bu hastalığı biz de bilmiyoruz. Saç ve kemiklerinden alınan örneklerle yapılan DNA testleri bugün bile bu durumun gizemini çözemiyor. Yine de Joseph'ın annesi bu hastalığın sebebini bildiğine inanıyordu. Mary, Joseph doğmadan çok önce bir hayvan geçit törenine gitmişti. Her yer adeta insan seliydi. Bir an kalabalık Mary'i hayvanların arasına itti. Gözlerini açtığında bir filin ayakları altındaydı. Çok korkmuştu. Yıllar sonra Joseph'ı kucağına aldığında Mary bu hikayeyi oğluna anlattı. 5 yaşında bu çözülmeyen durumla boğuşmaya başladığında bunun anlattığı hikaye yüzünden olduğunu düşünmeye başladı. Elbette bu sadece bir hurafeydi. Ama o dönemi ele aldığımızda bunun bir anne üzerinde yarattığı yıkıcı etki çok büyük olmalıydı. Olağan dışı deformitelerine ek olarak bir de çocukken kalçasından yaralanmış ve geçirdiği bir enfeksiyon sonucu kalıcı olarak sakat kalmıştı. Joseph bu yüzden hayatı boyunca aynı Doktor House'unkine benzer bir bastonla yürümek zorunda kaldı. 11 yaşına geldiğinde hayatındaki en önemli insanı annesi Mary'i kaybetti. Joseph bu kayıp için "Ne hastalığım, ne görünüşüm, ne de hiçbir şey annemin gidişi kadar beni etkilemedi. En büyük talihsizliğim buydu," demişti. O dönemlerde okulu da bıraktı. İnsanların görünüşüyle dalga geçmesinden duyduğu acıdan sonra annesi de gidince artık omuzlarında dayanabileceğinden çok daha fazla acı olmuştu. Annesinin ölümünden 18 ay sonra babası bir kez daha evlendi. Joseph, üvey annesi için kötü üvey anne demişti. Hatta onun gelişi için hayatımı mükemmel bir sefalete sürüklemek için bu harika bir yoldu diyordu. Babasından sevgi görmediği için yapayalnız kalmıştı. Bir kez kaçmayı denedi ama babası onu bulup hemen geri getirdi. Üvey annesi Joseph'ın çalışmasını istiyordu. Eğer bir çocuk okumuyorsa o halde çalışmalıydı. Joseph'ı bir prodüksiyonuna verdiler. Burada tam 3 yıl çalıştı. Fakat 3. yılın sonunda giderek kötüleşen el deformitesi el becerisini neredeyse tamamen kısıtlamıştı. İşi giderek zorlaşınca Joseph mecburen dükkanı terk etti. Artık 16 yaşındaydı ve işsizdi. Gün boyu caddelerde iş arıyordu. Öğle yemeği için eve geldiğinde yediklerinin kazandıklarından çok daha fazla olduğunu hatırlatan üvey annesi ona evi cehennem ediyordu. Joseph son çare olarak kapı kapı dolaşıp ürün satmaya başladı. Babası onun için seyyar satıcılık lisansı almıştı. Joseph bu işin son şansı olduğunu hissediyordu. Fakat yüzü konuşmasını anlaşılmaz bir hale getirmişti. Kapıyı açan her kim olursa olsun onu görür görmez ürküyordu. Joseph için günler böyle geçiyordu. Bir gün hayal kırıklığına uğramış olan babası onu kötü bir şekilde dövdü. Bu dayak Joseph'ın evi sonsuza dek terk etmesine neden oldu. Bir sonraki durağı amcasının yanıydı. Durumu fark eden amcası onu evine davet etmişti. Joseph 2 yıl boyunca Leicester caddelerinde dolaşıp geçimini sağlamak için eşya sattı. Ama en sonunda görünüşü halkın o kadar çok dikkatini çekmişti ki maalesef yetkililer satış lisansını iptal ettiler. Bir süre sonra da amcası ona bakamaz hale geldi. Joseph amcasının yanından ayrıldı ve 1200'e yakın insanın çalıştığı bir atölyede işe girdi. Burada yiyeceği yemekten kalacağı koğuşa kadar her şey belliydi. Ama burada da fazla tutunamadı.
12 hafta sonunda işten ayrıldı ve sokaklara geri döndü. 1882'de ağzından çıkan çıkıntı 22 santimetreye kadar ulaşmış, konuşmasını ciddi şekilde engellemişti. O yıl Joseph ameliyat oldu ve kitlenin büyük bir kısmını aldırdı. Artık tek çaresinin bu özel durumunu pazarlamak olduğunu düşünüyordu. O dönemlerde Avrupa'da çok popüler olan ucube şovları Joseph'ın aradığı fırsattı. İlk iş olarak Leicester'daki komedyen salon sahibi Sam Torr'a bir mektup yazdı. Sam, atölyede çalıştığı sırada Joseph'ın yanına gelmiş ve ona iş teklif etmişti. Sam, Joseph'ın iş isteğini olumlu karşıladı. Gezici gösterilerde ona bir yer ayarladı. 3 Ağustos 1884'te Joseph yeni kariyerine ilk adımını attı. Afişlerde yarım adam ve fil adam olarak lanse ediliyordu. Fil adam ilk etapta Nottingham ve Londra'yı gezdi. Aynı yıl farklı görünüşe sahip insanları dükkanda sergileyen Tom Norman'ın yanındaydı. Tom ona perdeli bir yatak verdi ve boş dükkanın arkasında sergiledi. Joseph'ın nasıl uyuduğunu gördüğünde epey bir şaşırmıştı. Fil adam normal insanlar gibi yatarak uyuyamıyor ancak oturarak uykuya dalabiliyordu. Çünkü devasa kafasının ağırlığı boynunu ezebilirdi. Tom dükkanın önüne şovmenleri yerleştirmişti. Onlar fil adamı tanıtıyor, insanların içeri gelip onu görmesi için uğraşıyorlardı. Kalabalığa fil adam sizi korkutmak için değil, aydınlatmak için burada diyerek ona güvenmelerini sağlıyorlardı. Joseph'ın gösterileri orta seviyede bir başarı gösterdi. O bir gün kendi evini satın almak umuduyla kazancını hep kenara attı. Tom'un dükkanı Doktor Frederick'in çalıştığı Londra Hastanesi'nin hemen karşısındaydı. Fil adamın şöhreti herkesce bilinir bir hale gelince doktor onu görmek için dükkana geldi. Gördüğü şey epey bir ilgisini çekmişti. Onu muayene etmek istiyordu. Kafası şüphesiz en çok ilgisini çeken uzvu olmuştu. Çok büyüktü. Doktora göre aynı içinde bir sürü kitap olan kocaman bir çanta gibiydi. Doktor Frederick birkaç ziyarette bulundu. Ölçümler yapıp bazı notlar aldı. Dükkandan çıkarken fil adama kart vizitini verdi ve yanına gelmesini rica etti. O dönemlerde ucube gösterileri gözden düşüyordu. Polisler ahlaki yönden sakıncalı bulunan bu yerleri kapatmaya başlamışlardı. Fil adam kanunların daha esnek olduğu Belçika'ya götürüldü. Ama buradaki bölge müdürü onu dolandırdı, tüm parasını çaldı ve onu terk etti. Hiç bilmediği bir yerde mahsur kalan Joseph ne yapacağını şaşırmıştı. Ama sonunda şansı yaver gitti ve bir gemiye atladı. Oradan da Londra'ya giden bir trene bilet aldı ve 1886'da yorgun, bitkin, evsiz ve beş parası bir halde Liverpool istasyonuna geldi. Fil adam hayatı boyunca insanlar tarafından taciz edildi. Şöhrete kavuşmadan önce hakaretlere uğruyor, acımasız gözlerin yüzlerine dikildiklerini görüyordu. Meşhur olduktan sonra da insanların ona bir sirk maymunu gibi muamele yaptıklarını fark etti. Liverpool istasyonuna geldiğinde onu gören halk hemen başına dikilmişti. Kalabalığı fark eden polisler fil adamı gözaltına almışlardı. Fil adamın yanında sadece doktorun verdiği kartvizit vardı. Hemen onu aradı ve yardım istedi. Doktor Frederick onu aldı, hastaneye götürdü, yıkadı, karnını doyurdu. Onu detaylıca incelediğinde bir kalp rahatsızlığından muzdarip olduğunu anladı. Joseph sadece 24 yaşındaydı. Fakat her geçen gün kötüye giden sağlık durumuna bakılırsa sadece birkaç yıllık ömrü kalmış olmalıydı. Hastane komitesi fil adam için bir yardım kampanyası başlattı ve bu sayede çok sayıda bağış almayı başardı. Artık Londra Hastanesi'nin fil adam ölene dek ona bakacak parası vardı. Hastanenin bodrum katında ona özel bir oda ayarlandı. Avluya erişebiliyordu ve ona görünüşünü hatırlatacak olan tüm aynalar odadan çıkartılmışlardı. Joseph burada geçirdiği 4 yılda daha önce hiç olmadığı kadar mutlu oldu. İlk başlarda onun zihinsel engelli olduğu yönünde hurafeler yayılmıştı. Fakat Joseph'ın zekası normaldi. Ne acıdır, o zamana kadar fil adamı görüp korkmayan sadece bir kadın vardı. O da 11 yaşında hayatını kaybeden annesiydi. Joseph hayatındaki tek kadının hep annesi olacağını düşünüyordu. Ama doktorların ona bir sürprizi vardı. Joseph için genç ve çekici bir kadın ayarlandı. Doktor kadına durumu özetledi ve fil adamın bedeni hakkında her şeyi anlattı. Görüşmede Joseph çok duygusaldı. İlk kez bir kadın ona gülümsüyordu. Hatta elini bile sıkmıştı. Hayatını kaybedene dek yüzündeki ve başındaki şekil bozuklukları büyümeye devam etti.
ve 11 Nisan 1890'da odasına gelen bir hastane görevlisi Joseph'ı yatağında ölü buldu. Ölüm nedeni boğulmaydı. Uzanırken başın ağırlığından kaynaklanan asfiksi. Muhtemelen hayatı boyunca uzanarak uyuyamayan Joseph o gece bir deney yapmak istemiş ve normal bir insan gibi uyumaya çalışmıştı. Doktor Frederick, Joseph'ın en yakın arkadaşıydı. Öldükten sonra kadim dostunu anlattığı bir anı kitabı çıkarttı. Fil adamın yumuşak dokusu hiç kimsenin bilmediği bir yere gömüldü. İskeleti ise bazı kaynaklara göre bilimsel bir değer taşıdığı için Londra Kraliyet Hastanesi'nde korumaya alındı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.